Sizin için çok güzel bir Doğu Ekspresi videosu hazırladım. Birazdan izleyeceğiz. Abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni videoma hoş geldiniz. Ben Onur Özen, Kars merkezde Kars Kalesi'nden sesleniyorum size. Bu videoyu yapma sebebim YouTube'da Doğu Ekspresi ile ilgili bir sürü video izledim. Bu videoyu yapan kişiler ya ömürlerinde burada bir gün geçirmişler ya da geçirmemişler. Ben 5-6 yıldır buradayım ve bununla ilgili daha kapsamlı, daha güzel bir video oluşturacağımı düşündüm. O yüzden bu videoyu yapma ihtiyacı duydum. Dediğim gibi yıllardır burada yaşıyorum. Nerede kalınır, hangi otel güzeldir, nerede ne yenir, nereden ne alınır? Bunları detaylı bir şekilde bildiğim için bilgilerimi sizle paylaşmak istedim. Bu videoda size Doğu Ekspresi ile ilgili inanılmaz detaylar vereceğim ve bilet alma kapalıyken nasıl bilet almanız gerektiğini size göstereceğim. Bunu kimse bilmiyor. Bu Türkiye'de bir ilk olacak. Özellikle önüme transkript oluşturdum. Okuyarak bilgi vermek daha mantıklı diye düşündüm. Çünkü çok ince, çok teknik bilgiler olacak. O yüzden hiçbirini atlamak istemiyorum. Yani sık sık kağıda bakacağım. Çalışmadan geldiği gibi düşünmeyin. Öncelikle burada size ciddi manada önemli bilgiler vereceğim. Bu bilgi verme kısmı bittikten sonra özel lokantaları ve özel otelleri, yani benim favorilerim, önerdiklerimi gezdireceğim. Yani dediğim gibi bunların hiçbirinden bir maddi beklentim, bir maddi katkım yok. Ama sizler için bir video oluşturuyorum. Beni dinlemek istemeyen, sadece oteller ve lokantaları görmek isteyen varsa aşağı bölümlerini yazdım. O saniyelere gidip onları izleyebilir. Ama tekrar söylüyorum, hiç ileriye sarmadan izlerseniz buraya geldiğiniz zaman hiçbir eksik bilginiz olmayacak. Yani elinizde koymuş gibi, salonunuzu gezer gibi gezeceksiniz Kars'ı. Bu sözümün arkasındayım. Doğu Ekspresi treni ile ilgili bilgi vererek bölüme başlamak istiyorum. Bu arada her şeyin fiyatı sürekli güncellendiği için size trenle de ilgili, yeme içmeyle de ilgili, otelle de ilgili hiçbir şeyle ilgili fiyat vermeyeceğim. Çünkü bu videoyu bugün de izleyebilirsiniz. 10 sene sonra da izleyebilirsiniz. Fiyatlar değişecek ama sistem değişmemiş olacak. Yataklı tren, yani örtülü kuşet 1. mevki Ankara'dan Kars'a ve Kars'tan Ankara'ya olmak üzere 2 bölüme ayrılıyor. Ya Ankara'dan Kars'a gelirsiniz, ya Kars'tan Ankara'ya gidersiniz, ya ikisini birden yaparsınız. Ama tek bir yolculuk 26 saat sürdüğü için ikisini birden yapmak sizin için çok büyük yorgunluk olur. Ben şahsen o şekilde önermiyorum. Kars Garı'na akşam 8.30 gibi iniyorsunuz. İndiğiniz yer şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta. Biraz yürüseniz aslında 300 metre ileride minibüsler kalkıyor ama çok alakalı yerlere gitmiyor. Hani sizin işinizi çözecek çok şehir merkezi yerlere gitmiyor. Hem de elinizde valiz olacak, yükünüz olacak. Ben bunu pek tavsiye etmiyorum. Turlarla gelirseniz zaten sizi servisler alacak. Ondan yana bir sıkıntı yok. Servis sizi dağıtacak. Onunla ilgili bilgi vermiyorum ben. Tek başına gelmiş olanlar için bilgi vermek istiyorum. O saatte orada taksiler oluyor. Mutlaka yeterli miktarda taksi oluyor. Ama bana sorarsanız mümkünse 1-2 kişi kendi aranızda birleşin. Bir taksi tutun ve taksiye bindiğiniz an taksimetre açtırın. Bu en sağlıklısı. Yani gelir gelmez ağzınızın tadı kaçmasın. Otele gelince ha yerleşeceğim derken belli bir zaman geçiyor. Biraz oturup dinleneyim, bir çay kahve içeyim diyorsunuz. Bu arada yemek yerleri kapanabilir. Ya önceden rezervasyonunuzu yapın. Neresi açık, ne şekilde yiyeceksiniz, o sistemi çözün. Ya da çantanızda yiyecek bir şeyleriniz mutlaka olsun. Trene binerken dediğim gibi 26 saat bir yataklı yolculuk olacağı için yanınıza terliğinizi alın. Battaniye, yorgan gibi şeyleri almayın. Bu tip şeyleri tren zaten veriyor. Yani ısıtma ve soğutmadan bir problem yaşamazsınız. Size biraz trendeki odanızdan bahsetmek istiyorum. Örtülü kuşet 1. mevki diye geçiyor. Vagonda 10 tane oda var. Her odada 4 tane yatak var. Siz dörtlü yataklardan birini aldığınız zaman yanıma kimseye vermezler diye düşünmeyin. Yanınıza insanlar verebiliyorlar. Bana sorarsanız hani keyifli bir yolculuk yapayım diyorsanız 4 yatağı birden satın alın. Odanıza kimseye verme şansları olmasın. Bu onlu vagonların yanında bir tane tuvalet var. Tuvaletin yanındaki vagonu almanızı önermiyorum. Kesinlikle önermiyorum. Kokudan büyük ihtimal duramazsınız ve o yolculuk size zehir olur. Trende kantin var ama belki ömrünüzde bir kere yapacağınız özel bir yolculuk. Doğu Ekspresi'ne çıkıyorsunuz. Bana sorarsanız büyük marketlere gidin, güzel bir alışveriş yapın. Yanınıza kettle alın. Daha da ileriye gitmek isterse kamp tipi tüpler var. Onlardan alın. Güzel yemekler yapın. Odanızı süsleyin. Işıklandırmalar alın. Bu tip şeyler, ekstralar katarsanız daha zevkli hale getirirsiniz. Yani geldim kantinden yedim. Bu tarz böyle çok keyif vermeyebilir, haberiniz olsun. Yani tercihe kalmış, benim fikrim bu şekilde. Bazı duraklarda durunca alışveriş yapma şansınız oluyor. Ama bazen kredi kartı geçmeyebiliyor. Yanınızda nakit olması sizin avantajınız olacaktır. Trenle ilgili aklıma gelenler bunlar. Siz buraya geldiğinizde ben sizi hemen tanıyorum. Nereden tanıyor derseniz birbirinize çok yakın durmanızdan, böyle çekingen, yani şehri keşfetmeden gezmenizden, çok kalın giyinmenizden tanıyorum. Burası Kuzey Kutbu değil, Kars burası. Yani o kadar kalın giyinmenize, o kadar teknik gelmenize gerek yok. Ben nasıl giyinmeniz gerektiğiyle ilgili detaylı bilgi zaten vereceğim size. Bu arada Kars'ın merkezinin birbirine en uzak yeri 1 kilometre ve güvenli bir şehir. Yani insanlarla bir arada gezmek zorunda değilsiniz. Ayrı bir şekilde şehri de keşfedebilirsiniz. Bir yerden, bir marketin önünde veya bir peynircinin önünde 30 kişi bekleyip alışveriş yapmak zorunda değilsiniz. Her tarafta peynirci var. Gidersiniz, fiyatlarını alırsınız. Yalnız
Aşağı yukarı her yerin peyniri aynı. Onunla ilgili size bir önerim olacak. Bazı böyle hani nasıl diyeyim size, işini severek yapmayan diyelim peynirciler ürünleri aldığı zaman size kargo paralarını söylemiyorlar. Siz kargo parasını da konuşun, ödemeyi yapın, kargoyu evinize yollayın. Bence yanınıza taşımayın. Gezeceksiniz, dolaşacaksınız, kendinize yük etmeyin bence buradaki peynirinizi, balınızı, artık ne alıyorsanız. Biz de burada dağcılık faaliyetleri yürütüyoruz. Ben de lisanslı dağcıyım. O yüzden kıyafetle ilgili size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle giyim şeklini internetten 3 katman diye aratabilirsiniz. Benim anlattığım dışında daha değişik bilgiler, yazılar, anlatımlar olacaktır. Ama ben kendi dilim döndüğünce size bahsetmek istiyorum. Malum giyim çok önemli. Terlemiş bir polar ya da ıslanmış bir ayakkabı milyarlar verip büyük zaman ayırdığınız tatili size zehir edebilir. Yani burası aklınızda çok kötü kalabilir. O yüzden giyim olarak uygun bir şekilde nasıl gelmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Bununla ilgili Cengiz Han'ın bir sözü var. Sakın çiviyi küçümseme diye. Bunu şu an söylemiyorum ama alta detaylı bir şekilde yazacağım. Onu da oradan okuyabilirsiniz. Bu arada üst giyimden bahsediyorum. Teninize ilk değecek şey Gore-Tex veya naylon bir kumaş olması lazım. Yani çabuk teri dışarı atması ve çabuk kuruması lazım. Onun üzerine bir katman polar giymeniz lazım. Onun üzerinde kabuk dediğimiz mont ve benzeri bir şey giymeniz lazım. Poların yerine kazak da olabilir. Dediğim gibi dış mont sizi rüzgar ve yağmur ve kardan koruyacak. Çok soğuk bir havaya denk gelirseniz çift polar giyebilirsiniz. Baktınız terliyorsunuz, çıkarabilirsiniz. Yani bu neyi sağlayacak? Size terlememeyi sağlayacak. Ayakkabı olarak da bana sorarsanız botla gelin. Çünkü kar olacak, yağmur olacak, çamur olacak. Ayağınız ıslandığı zaman onu burada kurutma şansınız yok. Mümkün değil, kurumaz. Yani tatil gene size zehir olacak. Ayağı terleyen kişiler için ben Gore-Tex botları öneririm. Diyorsanız ki Onur benim Gore-Tex botum yok, ben ne yapayım? Çift katman çorap giyersiniz. Çoraptaki terleme önce dışarıdan başlar. 2 saatte bir dış çorabınızı değiştirirseniz ayakkabınız hiçbir şekilde ıslanmamış olur. Onu da bu şekilde çözmüş olursunuz. Bir de burada bence monttan daha önemli geldiğiniz zaman güneş gözlüğü. Çünkü kar gözleri o kadar rahatsız ediyor ki insanın güneş gözlüğüne ciddi anlamda ihtiyacı oluyor. Onu da mutlaka unutmayın. Şu an benim bulunduğum kalenin altında bu alt kısımlarda akordeon falan çalıyorlar. Orayı da zaten görürsünüz. Oraya denk gelirseniz ateş yakıyorlar. Orada da eğlenebilirsiniz. Kars'ı gezerek keşfederken size detaylı bir şekilde yardımcı olacak Kars Merkez videom var. Detaylı anlatım. Onun linkini aşağıda bırakacağım. Ondan faydalanabilirsiniz. Sizi çok iyi bir şekilde gezdirecek, hiçbir şekilde kaybolma veya hata yapma şansınız olmayacak. Ayrıca Kars'ın yerleşim olmayan, yerleşim dışı özel yerlerini gezmek isterseniz onunla ilgili de bir videom olacak. Onu da takip edip benim rotamı izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi yerleşim dışı olduğu için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyorum. Merkezi bitirince ana harabelerini gezmenizi mutlaka öneririm size. Onunla ilgili de videom var. Nasıl gidilir? Ücret ne şekilde ödenir? Nereler gezilir? Neresi daha ilginç? Onunla ilgili de bir videom olacak. Ani harabeleri diye. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Bu arada Ani'nin girişinde kredi kartı geçerli değil, haberiniz olsun. Nakit para götürün yanınızda ya da müze kartı kullanılıyor. Bunu da bilgisini vereyim. Yürümeyle ilgili problem çekenler için Ani'nin girişinde araba kiralanıyor. Golf arabası gibi bir araba. Sizi gezdiriyorlar. Bunların hepsini kanalımda dediğim linkte var. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şu an kış sezonu açılmadığı için Doğu Ekspresi'nde bilet bulabiliyorsunuz. Ama bulamadığınız zaman nasıl bulmanız gerektiğiyle ilgili bir püf noktasını buldum. Onu size açıklamak istiyorum. Bilet alımları Devlet Demiryolları'nın sayfasına girdiğiniz zaman örnek veriyorum 30 gün ileriye açık. Ama siz 13. güne kadar bilet alabiliyorsunuz. 13. günden sonrası kapalı. Hani görüntü olarak açık ama içine giremiyorsunuz. Bir gün sonra ne yapıyor? Bu bir gün ileriye gidiyor. Bu bilet alabilirlik de bir gün ileriye gidiyor. Ama bu bilet alabilirlik yani şu kısım saat nasıl söyleyeyim sabah 8'de 11 arası müdahale hakkı var. Yani o arada ilk açıldığı zaman örnek veriyorum 8'de 11 arası açılıyor dedim ya. 8'de 11 arası açılıyor. 8.45'te açıldı. Orada bir 10-15 dakikalık sizin bilet alabilmeniz için boşluk oluyor. Aldınız, alamadınız. Sistem bir şekilde orayı kapatıyor. Bu ne şekilde oluyor bilmiyorum. Anlatabildim mi bilmiyorum. Anlatamadıysam bunun için bilgisayarın başına geçip görsel bir video çekeceğim. Kaleden çıkalım beraber. Ondan sonra favori otellerim ve favori lokantalarımı gezdireceğim size. Umarım keyif aldığınız bir videodur. Abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi size favori otel ve lokantalarımı gezdireceğim. Dediğim gibi herhangi bir ticari bağım, alacağım, vereceğim yok. Sadece benim hoşuma giden, beğendiğim yerler. Lokantalardan birincisi burası. Et ve tavuk döner yapıyorlar. Çok güzel bir yer, kesinlikle öneririm. Buraların telefonlarını vesaire vermiyorum. Kendiniz internetten bakın, daha sağlıklı olur. İçeride birini bulursak menü saydıralım. Yener. Ha, Yener buradaymış. Yener bize... Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Menü sayar mısın? Tabii ki. Kebap, balık ve tava çeşitlerimiz mevcuttur abi. Çorbamız da oluyor. Çupra, levrek, Norveç somonu, istavrit, mezgit, barbun, çinekop, alabalık, kaya levreği, karides, kalamar, deniz çuprası, deniz levreği, kalkan balık. Kışın balık çeşitlerimiz daha fazla oluyor. Adana'sı, Urfa, beyti, tavuk şiş, kanat. Şöyle göstereyim. Tavuk pirzola, kuzu pirzolamız var, karışık ızgaramız var efendim, beytimiz var.
saç kavurma, et güveç, et sote, çoban kavurma. Bize özel yaprak ciğerimiz mevcut. Bol porsiyon olan bol ciğer. porsiyon olan ciğerimiz meşhurdur abi. Balık çeşitlerimiz mevcut. Bizim yeşil salatamız var, mevsim. Özel soslu, meşhurdur. Çorba çeşitlerimiz mevcuttur abi. Burası favorilerim arasında birinci otel. Böyle çok özel bir taş yapısı var. Üstlerde de taş odalar var, daha özel odalar var. Hotel Çeltikov. Böyle size ismini de göstereyim. Dediğim gibi rezervasyon ve benzeri şeyler de kendiniz görüşerek halledebilirsiniz. Otel bu şekilde. Burası da favorilerim arasında ikinci otel. Kars Otel. Şu şekilde çevresini de göstereyim size. Arkasında da kocaman bir bahçesi var.